Skoda Yeti ile birlikteyiz. Makyajlanarak yeni bir yüze kavuşan Yeti, böylece hem daha modern hem de ailenin diğer modelleriyle benzer bir yüze kavuşmuş oldu. Fakat bana soracak olursanız bir önceki neslinde yuvarlak sis farları sayesinde Yeti daha farklı ve karizmatik bir araçtı. Ama bu halde de çok yakışıklı olduğu kesin. Yeni Skoda logosu, ledli ön farlar ve alt bölümde bulunan koruma çıtası Yeti'nin yüzündeki başlıca detaylar. Yeti'nin arkasındaysa çok büyük farklılıklar yok. Bunlardan bir tanesi ledli stopların kullanılıyor olması. İkincisi de bir önceki neslinde daha düz ve kaba gözüken bagaj kapağı yerine burada bir çizgi koyularak hareket kazandırılmış olması en temel farklılık. Bagaj kapağının altında yine eskiden olduğu gibi 418 litrelik yükleme hacmi sunuluyor ve her zaman olduğu gibi bizim çekim eşyalarımızı rahatlıkla içine alacak genişliğe sahip. Yeti pratiklik ve değişkenlik konusunda da çok başarılı. Arka koltukları bu şekilde yatırıp bu hale getirip bagajı büyütebiliyorsunuz. İsterseniz de koltukları çıkarıp Yeti ile yük bile taşıyabiliyorsunuz. Ama bunun için kondisyonunuzun biraz iyi olması lazım. Arka koltukta sunulan diz mesafesi çok iyi. Neredeyse bir karış yer var. Tavan mesafesi de fena değil ve panoramik sunroof sayesinde de iç mekan çok aydınlık. Yeti'nin iç mekanı geniş. Genel anlamda da kumanda kalabalığının olmadığı ve sadelik üzerine kurulu bir kokpitle karşı karşıyayız. Dokunmatik ekrandan müzik sistemini kumanda edebiliyorsunuz. Onun altında da çift bölgeli klimanın basit kumandaları yer alıyor. Volkswagen'den alışık olduğumuz malzeme kalitesine sahip. Üst taraflarda yumuşak plastik malzeme var. Alt taraflarda ve kapı içlerinde ise biraz daha sert plastik malzeme kullanılmış. Ama bence kabul edilebilir. Çünkü genel anlamda baktığınız zaman kabin göze hoş gözüküyor. Yeni 3 kollu direksiyon simidi de Yeti'nin içindeki diğer yeniliklerden bir tanesi. Göze hoş geliyor, ele iyi oturuyor ve yönlendirme konusunda da bence başarılı. Kullanmış olduğum elegans donanım seviyesinde anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunuluyor. Bu sistem alışılmışın dışında normalde karşımızdaki duvarda yer alırken burada direksiyon kolonunda yer alıyor. İlk başta alışmakta biraz zorluk çekiyorsunuz ama kısa bir süre geçtikten sonra hiçbir problem yok. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz ve hatta hoşunuza bile gidiyor cebinizden anahtar çıkarmıyor olmak. Koltuklar konforlu, geniş cam yüzeyler sayesinde de hem yola hakim görüş açılarınız var hem de iç mekan ferah. Makyajla birlikte Yeti'nin 1.6 litrelik dizel motoruna otomatik şanzıman eklendi. Bu uzun zamandır bekleniyordu ve isteniyordu. Skoda Türkiye yetkilileri de bunun için firmaya baskı yaptılar ve neredeyse sadece Türkiye pazarı için, daha doğrusu özellikle Türkiye pazarı için bu şanzıman kombinasyonunu artık üretmeye başladılar. 1.6 litrelik dizel motor Volkswagen grubundan tanıdığımız bir motor zaten. 105 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Performans konusunda çok iddialı değil ama beklentileri karşılıyor. İddialı olduğu konuysa bence yakıt tüketimi. Fabrika tarafından 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tükettiği belirtiliyor. Ben bir haftadır bu otomobille vakit geçiriyorum. Yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettim. Yol bilgisayarında bana şu anda 5.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor ki bu yakın zamana kadar 5.5 litreydi. Ama şehir içinde çok fazla vakit geçirdiğim için bu tüketim biraz yükseldi. Fakat siz bu otomobille şehir içinde değil şehir dışında yol kat edecekseniz tüketimin daha düşük olacağını da net bir şekilde söyleyebilirim. Yerden yüksek yapıdaki Yeti'nin süspansiyonları biraz sert ayarlanmış ama yine de İstanbul'daki bu bozuk yol şartlarında bile bence konforunda hiçbir problem yok. Aynı şekilde yol tutuş özellikleri de bence başarılı. Volkswagen konforunu ve kalitesini sunan Skoda Yeti 1.6 TDI motor ve yeni DSG şanzıman seçeneğiyle bence artık çok daha iddialı. Bu iddiada yeni ve yakışıklı olan yüzünde payı var. Fiyata gelecek olursak fiyat nispeten yüksek ama eğer bütçeniz el veriyorsa Skoda Yeti'nin iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Görüşmek üzere.